600 yıl boyunca bir imparatorluk krallara, sultanlara, cumhuriyetlere, Haçlı ordularına, isyancılara ve yükselen Avrupa güçlerine karşı durmaksızın savaştı. Devletler fethettiler, devletler kaybettiler, sınırları tekrar tekrar çizdiler. Büyük krizlerden sağ çıkmayı başardılar ve Balkanlardan Arabistan çöllerine kadar uzanan devasa bir ordunun yürüyüşünü sürdürdüler. Ve bütün bunlar yaşanırken tarihte neredeyse hiçbir imparatorluğun başaramadığı bir şeyi başardılar. Bunu yaparken iflas etmediler. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu sadece savaşan bir güç değildi. Savaşı uzun vadede finanse etmenin bir yolunda bulmuştu. Paranın arka yüzüne hoş geldiniz. Burada para, güç ve tarih kesişir ve hiçbir şey göründüğü kadar basit değildir arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu yaklaşık 1299'dan 1922'ye kadar varlığını sürdürdü. Roma İmparatorluğu'ndan daha uzun, Britanya İmparatorluğu'ndan daha uzun ve modern dünyada sıkça konuşulan neredeyse tüm devletlerden daha uzun bir süre boyunca. Ancak mesele sadece uzun yaşamak değildi. Asıl soru şuydu: neredeyse aralıksız savaş halinde olan bir imparatorluk bu kadar büyük bir mali baskı altında nasıl çökmeyip ayakta kalabildi? Batılı izleyiciler genellikle imparatorlukların savaş meydanlarında yenildikleri için çöktüğünü düşünür. Ama gerçek şu ki savaşlar tek başına devletleri batırmaz. Bütçeler batırır, kötü liderlik batırır, lojistik batırır. Osmanlı İmparatorluğu bunu çok erken fark etti arkadaşlar. Bu yüzden Avrupa krallıklarına benzeyen klasik bir vergi ve ordu sistemi kurmak yerine çok daha verimli bir yapı inşa ettiler. Savaşın kendi kendini finanse edebildiği bir düzen. Ama bu mekanizmalara geçmeden önce Osmanlıların gerçekten ne olduğunu netleştirmek istiyorum. Çünkü birçok batılı izleyici için Osmanlı İmparatorluğu belirsiz bir imgeler bütünden ibaret. Sarıklar, sultanlar, kubbeler ve yeniçeriler. Bu sinematik görüntüler tanıdık olabilir ama bu görüntülerin arkasında yüzyıllar boyunca çalışan sistem neredeyse hiç bilinmez. O yüzden biraz yavaşlayalım, derine inelim ve sahneyi doğru şekilde kuralım arkadaşlar. Osmanlılar Kuzeybatı Anadolu'da ortaya çıkan küçük bir sınır birliği olarak başladı. Başlarında Osman adında birkaç bin savaşçıya sahip ve doğru zamanda doğru yerde olmayı bilen bir savaş beyi vardı. Bizans İmparatorluğu çözülmeye başladığında ve Moğol baskısı yakın doğudan çekildiğinde Osman'ın takipçileri yeni topraklar ele geçirmek için son derece uygun bir konumdaydı. Bu ilk kazanımlar yalnızca askeri başarılar değildi. Aynı zamanda doğrudan finansal kazanç anlamına geliyordu. Çünkü her fetih yeni topraklar, yeni kaynaklar, yeni mahsuller, yeni vergi alanları ve yeni gelir getiren nüfus demekti. İşte Osmanlı mali sistemini anlamanın ilk kilit noktası tam olarak burası. En başından itibaren savaş Osmanlılar için bir gider kalemi değildi. Aksine bir gelir kaynağıydı arkadaşlar. Osmanlılar 1326'da Bursa'yı ele geçirdiğinde ve 1350 yıllarda Avrupa kıtasına geçtiğinde artık sıradan bir sınır topluluğu olmaktan çıkmışlardı. Avrupa ile Asya arasındaki ticaret yollarını kontrol eden yükselen bir güç haline gelmişlerdi. Orta Çağ ekonomisinde bu durum dünyanın damarlarını kontrol etmekle eşdeğerdi. Venedik'ten İran'a, Kahire'den Budapeşte, Bağdat'tan İstanbul'a kadar uzanan ticaret ağlarında hareket eden her tüccar Osmanlı kontrol noktalarından geçmek zorundaydı. Bu hayatıydı. Çünkü savaş üç temel şeye ihtiyaç duyar: gıda, metal ve insan gücü. Osmanlıların rakiplerinden daha fazla kaynağa sahip olması şart değildi. Ama onlardan çok daha değerli bir avantaja sahiplerdi. Sürekli ve güçlü bir nakit akışı arkadaşlar. İmparatorluk modern öncesi dünyanın en zengin ticari kavşaklarının tam merkezine kurulmuştu. İpek, baharat, halı, at, silah, kereste, şeker ve bakır. Neredeyse her şey Osmanlı topraklarından geçiyordu ve her geçen ürün mutlaka vergilendiriliyordu. Ancak güçlü bir gelir tabanı tek başına Viyana surlarından Yemen dağlarına kadar uzanan yüzyıllar süren seferlerin nasıl finanse edildiğini açıklamaya yetmez. Çünkü tarihteki hemen her imparatorluğun geliri vardı ve buna rağmen çoğu askeri harcamaların altında ezildi. Osmanlıları diğerlerinden ayıran fark yapının kendisindeydi arkadaşlar. Onlar orduyu kendi kendini finanse eden bir kuruma dönüştüren bir mali sistem tasarladılar. İşte burada hikaye coğrafyadan çıkıp tasarıma odaklanıyor ve Osmanlı tarihinin en kritik ama en yanlış anlaşılan yeniliklerinden biriyle karşılaşıyoruz: tımar sistemi. Şöyle düşünün. Bir devlet en büyük mali yükten kaçınmak istiyor: maaş ödemeleri. Günümüzde modern devletler profesyonel askerlere maaşlar, ekipmanlar, atlar, lojistik ve emeklilikler için servet harcar. Ordular bütçeleri adeta yutar. Osmanlılar bu sorunu askerlerine nakit maaşı ödemeyi reddederek çözdü arkadaşlar. Bunun yerine onlara hak verdiler. Tımar temelde bir vergi toplama bölgesiydi. Bir asker, çoğunlukla sipahi olarak bilinen bir süvari, belirli bir köyden ya da bölgeden vergi toplama yetkisi alıyordu. Bunun karşılığında kendi teçhizatını sağlamak, atını beslemek ve sefere zırhı ve silahıyla hazır olmak zorundaydı. Maaş almıyordu, kendi masrafını kendi karşılıyordu. Bu sistem dünya tarihindeki en zekice mali mühendislik örneklerinden biriydi. Devletin harcamalarını ciddi biçimde azalttı.
Asker yerel düzenin devamı için doğrudan çıkar sahibi oldu. Çünkü düzenli köyler düzenli vergiler demekti. Köylüler öngörülebilir bir yerel otoriteyle yaşamlarını sürdürdü ve imparatorluk hazinesini boşaltmadan hızlıca seferber olabilen bir orduya kavuştu arkadaşlar. Bugün bir devletin bir askere maaş yerine bir ilçeden vergi toplama hakkı verdiğini hayal edin. Tehlikeli geliyor değil mi? Haklısınız. Ama 1300'ler ve 1400'lerde bu model son derece başarılı şekilde işlendi. Osmanlı ordusunu vergiyle çalışan bir askeri makineye dönüştürdü ve en önemlisi Osmanlı savaşlarını ucuz hale getirdi. Aynı dönemde Avrupa pahalı şövalyelere ya da peşin ödeme isteyen paralı askerlere bağımlıydı. Bir kralın kasası boşaldığında ordusunun sadakati de bitiyordu. Osmanlılar'da böyle bir risk yoktu arkadaşlar. Askerlerin gelirleri barış zamanında bile akmaya devam ediyordu. Savaş bütçeyi zorlamıyordu. Sistemi harekete geçiriyordu. Ancak tımar sistemi Osmanlıların 600 yıl boyunca süren çatışmaları finanse edebilmesini sağlayan tek araç değildi. Bir başka yenilikleri daha vardı. Batılı izleyicilerin adını sıkça duyduğu ama çoğu zaman tam olarak kavrayamadığı bir yapı, Yeniçeriler ve onların kendine özgü finansman modeli. Bu noktada hikaye vergilerle ayakta duran süvarilerden çok daha tartışmalı bir biçimde finanse edilen piyade birliklerine doğru kayıyor. Osmanlı savaş ekonomisinin ikinci ayağını anlamak için yabancı devletlerin korktuğu, Hristiyan dünyasının öfkeyle baktığı ve sultanların çoğu zaman kendi ailelerinden bile daha fazla güvendiği elit piyade gücü olan Yeniçerilere yakından bakmamız gerekiyor. Yeniçeriler tam anlamıyla profesyonel askerlerdi. Son derece disiplinliydiler. Çocuk yaşlardan itibaren sistemli bir eğitimden geçtiler ve sadakatleri yalnızca devleteydi. Avrupa perspektifinden bakıldığında Orta Çağ dünyasının en gelişmiş piyade gücüydüler. Adeta dönemin deniz piyadeleri gibiydiler. Ancak onları finansal açıdan gerçekten benzersiz yapan şey imparatorluğun bu askerleri nasıl temin ettiği ve nasıl finanse ettiğiydi. Yeniçeriler devşirme sistemi aracılığıyla oluşturuluyordu. Balkanlardaki Hristiyan köylerinden erkek çocuklar seçiliyor, ailelerinden alınıyor, İslam'a geçiriliyor ve imparatorluğun askeri eğitim kurumlarında yetiştiriliyordu. Bu çocuklar yalnızca askeri olarak değil, ideolojik olarak da şekillendiriliyor ve hayatındaki her şeyi devlete borçlu olan bir asker sınıfına dönüştürülüyordu. Buradaki ahlaki boyut konumuz değil. Bu sistem sertti, zorlayıcıydı ve romantize edilmemelidir. Ancak finansal açıdan bakıldığında başka hiçbir imparatorluğun başaramadığı bir sonucu ortaya koydu. Devlet, askerleri doğumdan itibaren beslemenin, büyütmenin ve yetiştirmenin yüksek başlangıç maliyetini doğrudan üstlenmeden elit bir ordu elde etti. Osmanlılar Yeniçeri eğitimine ciddi kaynak ayırdı. Ancak çocukların yetişkinliğine ulaşana kadar olan ekonomik yükü fiilen fethedilen toplulukların üzerinden aktarılmıştı. Bu sayede Osmanlı hazinesi iflasa sürükleyebilecek ömür boyu bakım masraflarına katlanmadan tam donanımlı askerler kazanmış oldu. Yeniçeriler hizmete girdiklerinde maaş aldılar ve barındırıldılar. Fakat ilk dönemlerde evlenmeleri ve ticaretle uğraşmaları yasaktı. Bu da çıkar çatışmalarını engelledi ve devletin mutlak kontrolünü sağladı. Tımar sistemi süvari birliklerini kendi kendine finanse eden bir güce dönüştürmüşken Yeniçeriler de piyadeyi düşük maliyetli ama son derece etkili bir profesyonel orduya çevirdi. Bu iki sistem birlikte imparatorluğun yüzyıllar boyunca akıl almaz miktarda paradan tasarruf etmesini sağlayan askeri bir yapı oluşturdu. Ancak Osmanlılar burada da durmadı. Daha güçlü bir mekanizmayı kusursuz hale getirdiler. Savaşın bizzat savaşı finanse etmesini sağlamak. İmparatorluk yeni bir bölge fethettiğinde yalnızca toprak kazanmadı. Aynı zamanda yeni vergi mükellefleri, yeni tımar alanları, yeni ticaret güzergahları, yeni limanlar ve yeni gelir kaynakları elde etti. Her fethi bir sonraki seferin mali temelini daha da sağlamlaştırdı. Avrupalı bir krallık bir savaşı kazanıp daha yoksul dönebilirdi. Osmanlılar ise çoğu zaman seferden daha zengin çıkıyordu. İşte bu onların uzun vadeli ayakta kalma stratejisinin merkezindeydi. Bu bir taktik değildi. Şans hiç değildi. Bu tamamen nakit akışıydı arkadaşlar. Coğrafyayı düşünün. Osmanlı İmparatorluğu Boğazları, Çanakkale'yi, Doğu Akdeniz'i, Kızıldeniz'i ve İran ile Orta Asya'ya uzanan kervan yollarını kontrol ediyordu. Avrupa'dan Asya'ya ya da Asya'dan Avrupa'ya mal taşımak istiyorsanız Osmanlılara ödeme yapmak zorundaydınız. Çin ipeği, Hindistan baharatı, İran halıları hepsinin üzerinde Osmanlı hazinesi kazanıyordu. Venedikli tüccarlar, Arap tacirler, Balkan kervanları, Kuzey Afrika filoları hepsi imparatorluğun gişesinden geçiyordu arkadaşlar. Bu sistem o kadar kusursuz işledi ki 1500'lü yıllara gelindiğinde Osmanlı İmparatoru dünyanın en zengin devletlerinden biri haline geldi. Savaş pahalıydı ama ticaret çok daha kazançlıydı ve imparatorluk bu kazanca doğrudan ulaşan mali yapılar kurmuştu. Bu yapılardan biri de devlet tekelleriydi. Tuz, tütün, kahve ve zaman zaman sabun gibi ürünler doğrudan devletin kontrolü altındaydı. Bu ürünler gündelik yaşam için vazgeçilmezdi ve bu durum paranın düzenli ve öngörülebilir biçimde hazineye akmasını sağlıyordu. İşte bu noktada hikaye ürkütücü derecede modernleşmeye başlar. Çünkü devlet tekelleri
Günümüz stratejik ulusal endüstrilerinin doğrudan atalarıdır. Suudi Arabistan'daki petrolü düşünün. Rusya'daki doğalgaz hatlarını düşünün. Mısır'daki Süveyş kanalını düşünün. Her imparatorluğun mutlaka bir gelir çıpası vardır. Osmanlılar için bu tekeller milyonlar değil ama istikrarlı ve kalıcı bir gelir makinesine en yakın yapıydı arkadaşlar. Bir diğer mali yöntem ise haraç ve bağlı devletler sistemiydi. Kırım'dan Eflak'a kadar pek çok bölge korunma ya da özellik karşılığında Osmanlı hazinesine yıllık ödeme yapıyordu. Bu bölgeleri doğrudan yönetmek yerine haraç almak çok daha düşük maliyetliydi. Bu gelirler askerleri, yolları, kaleleri ve donanmaları finanse etti. Ancak Osmanlı mali sisteminin en büyük başarısı ve aynı zamanda en büyük zayıflığı borçlanma ihtiyacını yüzyıllar boyunca ertelemiş olmasıydı. Uzun bir süre boyunca imparatorluk tamamen kendi kaynaklarıyla ayakta kaldı. Savaşlar, toprak tahsisleri, ticari vergiler, haraçlar, ganimetler ve tekeller aracılığıyla finanse edildi. Ulusal borç krizleri yoktu. Devasa tahvil piyasaları yoktu. İmparatorluğun kaderini belirleyen yabancı kreditörler yoktu. Ama bu durum sonsuza kadar devam etmedi arkadaşlar. 1600'lerin sonlarına ve 1700'lü yıllara gelindiğinde dünya köklü biçimde değişti. Avrupa devletleri sanayileşti, ordular yeni teknolojiler benimsedi. Küresel ticaret okyanuslara kaydı ve Osmanlı karayollarını bypass etmeye başladı. Bir anda imparatorluk ordusunu finanse etmek için kervanlara ve geçiş ücretlerine eskisi kadar güvenemez hale geldi. Daha da kötüsü tımar sistemi çözülmeye başladı. Yerel vergi sahipleri yetkilerini kötüye kullandı. Merkezi denetim zayıfladı ve askerler giderek daha az güvenilir hale geldi. Ve ardından Yeniçeriler sahneye çıktı. Yüzyıllar içinde Yeniçeriler büyük bir siyasi güç, servet ve ayrıcalık kazandı. Devlet içinde devlet haline geldiler. Mali bağımsızlıkları ve politik etkileri onları denetlenemez kıldı. Reformlara karşı direndiler, hazineyi sömürdüler ve sonunda modernleşmenin öndeki en büyük engellerden biri oldular. İmparatorluk nihayet Avrupa tarzı ordular kurmaya başladığında yüzyıllar boyunca kaçındığı şeye ihtiyaç duymaya başladı. Nakit maaşlar. Ve bu maaşları ödeyebilmek için çok daha tehlikeli bir yola girdi. Yabancı borçlanma. 1800'lü yıllarda Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'daki bankalardan yüksek faiz oranlarıyla yoğun biçimde borçlanmaya başladı. Bir zamanlar askeri olarak dize getirdiği Avrupa güçleri artık imparatorluğun mali yapısını yönlendiren aktörler haline gelmişti. Borç yükü giderek arttı, geri ödemeler aksadı. 1881 yılına gelindiğinde imparatorluk mali egemenliğini Fransa ve Britanya'nın kontrolünde olan uluslararası bir komisyona devretmek zorunda kaldı. Bu yüzyıllar boyunca korunan mali bağımsızlığın son derece aşağılayıcı bir kapanışıydı. Bu manzara size tanıdık gelmiyor mu? Büyük bir güç mali disiplin sayesinde yükselir. Yenilikçi sistemlerle ayakta kalır. Erken uyarı sinyallerini görmezden gelir ve ekonomi artık çalışamaz hale geldiğinde çöker. Ve bu noktada bizi doğrudan bugüne getiriyor. Osmanlı mali yapısı size eski ve uzak geliyorsa etrafınıza bir bakın. Aynı mekanizmalar hala yürürlükte. Sadece modern bir kılıfla karşımıza çıkıyor. Geçmişin tımar sistemi bugün devlet ihaleleri ve özelleştirilmiş askeri lojistik yapıları olarak karşımıza çıkıyor. Modern devletler Osmanlıların bir dönem yaptığı gibi doğrudan maaş yükünü hafifletmek için askeri faaliyetlerin büyük bölümünü özel şirketlere devrediyor. Ticaret geçiş ücretleri ise günümüzde deniz yolları ve enerji hatları üzerindeki hakimiyet mücadelesine dönüşmüş durumda. Hürmüz Boğazı'ndan Güney Çin Denizi'ne kadar bir dar geçidi kontrol eden güç, içinden akan geliri de kontrol eder. Devlet tekelleri ise ulusal petrol şirketleri ve egemen varlık fonları aracılığıyla varlığını sürdürüyor. Saudi Aramco, Osmanlı'nın tuz tekellerinin üstlendiği rolün aynısını oynuyor. Sadece milyonlar değil, trilyonlar ölçeğinde. Fetih ve fetihle finansman düşüncesi de hala geçerliliğini koruyor. Ancak bugün şan ve ihtişam için değil, enerji kaynakları, madenler, boru hatları ve stratejik coğrafya uğruna yürütülen kaynak temelli çalışmalar şeklinde karşımıza çıkıyor. Ve geç gelen borçlanma. Osmanlı İmparatorluğu'nun çözülüşü. Bunlar bugün yaşanan ulusal borç krizlerinde yankı buluyor. Arjantin, Yunanistan ve hatta modern Amerika Birleşik Devletleri'nin borç tartışmalarında bile bu izleri görmek mümkün. İmparatorlukların mali mantığı değişmez, sadece üniformalar değişir. Peki çıkarılacak ders ne? İmparatorluklar savaş meydanlarında ölmez, hesap defterlerinde ölür. Osmanlılar 600 yıl boyunca ayakta kaldı. Çünkü mali yapıları disiplinliydi, verimliydi ve savaşı geliri dönüştürebilecek şekilde ustalıkla kurgulanmıştı. Bu yapı bozulduğunda çöküş kaçınılmaz oldu. Genişleme kendi kendini finanse edemez hale geldiğinde, ticaret yolları topraklarını bypass ettiğinde, askerler pahalılaştığında ve imparatorluk geleceğini yabancı alacaklara teslim edecek kadar borçlandığında, işte hikayelerin altındaki daha derin uyarı tam olarak budur. Mali sistemler gücü yüzyıllar boyunca ayakta tutabilir. Ta ki bir gün bunu başaramayana kadar. Tarih birebir tekrar etmez ama onu anlamazsan seni yine de ezer. Eğer bu sana farklı bir bakış açısı kazandırdıysa abone olmayı unutma. Çünkü tarih cevapları çoktan yazdı. Biz burada sadece onları sana gösteriyoruz.